Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefon çantası öreceğiz. Telefon çantamızda gördüğünüz gibi ben düğme kullandım. Burada isterseniz çıt çıt ya da farklı bir aparatta kullanabilirsiniz. Çantamızın modeli gördüğünüz gibi çarpı modeli. Bu modeli dönerek ördüğünüz zaman bu şekilde peş peşe yapabiliyorsunuz. Arkalı önlü yani git gelli örerseniz bu şekilde peş peşe nasıl oldu? Bakın ipi tekrardan aynı yöne getirerek ördüm ben. Hep arkadan örmeden geldim. Yani bu şekilde elde edebiliriz. Yani arkalı önlü ördüğümüz zaman modelimizi peş peşe yapamıyoruz. Ve gördüğünüz gibi oldukça şık ama basit bir model. Bu modelin yapımı aslında çok basit. Normal sık iğne gibi başlıyoruz ama alış şeklimizle bu şekli veriyoruz. Şimdi telefon çantamızı taban kısmından başlıyoruz. Çantamızı taban kısmından başlarken ipimi biraz bırakıyorum. İlmeğime yetecek kadar. Burada 22 tane ilmek kullandım. Şu kısmı telefonunuzun enini ölçerek 1 santim ya da 2 santim fazladan başlayabilirsiniz. Çünkü ördükçe biraz daraldı. Telefonunuzun rahat girebilmesi için genişlik şart. Şimdi bu ipimizi biraz fazla bıraktıktan sonra bakın bu şekilde ilmeğimi tığıma geçirdim. Altta bıraktığım ilmeği tığa sarıyorum ve ikisini ilmek aldım. Altta bıraktığımı tığımızın üzerine sarıyoruz ve ikili ilmeği topluyoruz. Sarıyoruz, ikili ilmeği topluyoruz. Bu şekilde başlama tekniğiyle hiçbir delik oluşmadan güzel bir görünümle başlamış oluyoruz. Bu tekniği kullanarak çanta sapı, bağcık da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde olacak. 22 tane ilmeğimi sıralayacağım ben. İp olarak polyester makrome ipi kullanıyorum. Ve tığ olarak da 3,5 milimetre. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve makrome ipimi her kestiğinizde ucunu hemen yakın çünkü sökülüyor. Şimdi 22 ilmeğime tamamlayacağım ve beraber devam edeceğiz. 22 ilmeğime tamamladım. Başlangıçtan sayarak buradan saydım. 22 tane oldu. Şu fazlalık kalan ipi de aradan yürüterek temizleyeceğiz. Burada bir zincir çekerek başlıyorum. Ve bakın burada sonuncu ilmeğimiz var. Şöyle ortasından batıyorum. Ortadan battığımda her iki taraftan da burada ve arkada V şeklinde ilmeğimiz görünüyor. Buradan normal sık iğne yapıyorum burada. Her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde modele burada da başlayabilirsiniz isterseniz. Ben ilk sırayı normal başladım. 2 4 5 bakın şu birinci sık iğnemiz. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum ki sıra başı belirgin olsun. Şimdi sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıramı tamamladım. Şurada başlangıç kısmı burası bakın. İlk ilmeği çıkardığımız yer. Buradan batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Aynı yere tekrar batarak üçüncü sık iğnemi yaptım. Burada dönüşümüzü gerçekleştirdik ve aynı yere batarak 1 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi diğer sık iğnelerimizin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıramı tamamladım.
İlk sık iğnemizi yaptığımız nokta burası. Birinciyi yapmıştık. Şimdi aynı noktaya bir ve 2 sık iğne yapmış olduk. Başlangıçta yaptığımız sık iğne ile beraber 3 oldu. Şimdi bu noktaya batıyorum. İşaretleyicimi çıkararak. İlmeğimi kaydırdım. Sıramızı tamamladık. Gayet düzgün bir dönüş yapmış olduk. Burada sadece bu sırada bir zincir çekeceğim. Çünkü diğer sıraları sıra başı sıra sonu olmadan spiral bir şekilde örerek çantamı tamamlayana kadar devam edeceğim. Buradan ilk sık iğneye batıyorum. Bakın normalde bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Tığımızı batırıyoruz. Bu şekilde ilmek alıyoruz. İlmeğimizi tığımızın altından çektiğimiz zaman çarp şeklini oluşturuyoruz. Batırıyoruz. Bu şekilde değil, alttan. Şöyle birkaç tane yaptığımda hemen net olarak göreceksiniz. Bakın çarpılarımızı oluşturmuş olduk. Bu görünümü vermek için ipimizi sadece tığımızın altından çekerek sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burada sıramı tamamlayacağım ve diğer sıraya zincir çekmeden nasıl geçtiğimi de göstererek anlatacağım size. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da örerek sıramı tamamladım. Dönüşlerde de yine sık iğnelerimizin üzerine birer tane batarak böyle kıvrılmasını sağlamış olduk. Burada da en son buraya yaptım. Bakın ilk başlangıçtaki çarpımız burası. Yani bir tane daha yapıyoruz. Bu sırayı tamamlamış olduk. Sıramızı herhangi bir işlem yapmadan, birleştirmeden diğer çarpının üzerine batarak sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Yani birinci sırayı tamamladık, 2'ye geçiyoruz, 2'yi tamamladık, 3'e geçiyoruz diye bir şey yok. Sonuna kadar sürekli dönerek çantamızı öreceğiz. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi çarpılarımız oluşuyor. Burada üst sıraya çıkma izi de oluşmamış olacak bu şekilde. Yine sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Her iki taraftan da gördüğünüz gibi yine sıra sonundayım. Bakın burada 1 2 üst üste yaptığımız başlangıç yeri burası. Yine çarpımızı yapmaya devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan. Şimdi benim vermiş olduğum sayılar kesinlikle bağımsız. Çünkü bakın aynı makrome ipini kullanıyorum. Bunda da 3 numara yazıyordu ama farklı markaydı. Bu makrome ipi de 3 numaraydı ama farklı marka olduğu için kalınlıkları değişti. Kullandığım tığım yine aynıydı. Ama bakın şöyle ölçümüzü ölçtüğümüz zaman gördüğünüz gibi krem olan 1 santim kadar daha büyük oldu. Aynı sayı ama farklı bir ölçü oldu. O yüzden siz kendi sayınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Telefonunuzu ölçeceksiniz. 1-2 santim dedim ama en az 2 santim fazla başlamalısınız. Çünkü telefonun şöyle derinliğini de düşünmelisiniz. O kısımlarda da pay olacak. Rahat girip çıkabilmesi için
2 santim fazla başladığınız zaman çok rahat kullanabilirsiniz telefon için. Kullanacağınız ipiniz ve tığınız sayılarınızı belirleyici faktör. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Şimdi yine dediğime geliyoruz. Yani sıra sayısını verirsem bu benim ipime göre. Bir de ben çok sık örüyorum örneğin. Çok gevşek ören biri belki 4-5 sıra eksik sıra ördüğü halde benimkinin boyutunu yakalayabilir. Yine de paylaşmak istiyorum sizinle sıra sayısını. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. 39. sıramızda tamamlamışım. Şimdi şu kısmı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Hiç ipimizi kırmadan orta noktayı bulacağız. Zaten 22 ilmeğimiz vardı. 2'ye böldüğümüz zaman 11 11. İkişer ilmek de buradaki kısma kullanacağız. 9 2 4 6 7 8 9. Böyle devam ettikten sonra buradan ilmeğimi alıyorum ve tekrar ikinciden de ilmeğimi aldım. İkisini bir topladım, ikisini bir topladım. Şuradan batıp ilmek aldım ve buradan da batıyorum, ilmeğimi aldım. İkisini bir topluyorum. İkisini bir. Yine hemen bakın şuradan boşluğa battım, ilmeğimi aldım. V'nin ortasından batıyorum yine. Buradaki şöyle kavisli durma şekli biraz daha rahat olması için dıştaki ilmeğimizi biraz gevşek, içteki ilmeğimizi sıkı yapacağız. Bakın bunu gayet rahat yapıyorum. Birinci ilmeğimi de aldığım zaman böyle sımsıkı çekiyorum. Buradan batıyorum. Gevşek. Bu ilmeğe batıyorum. Çok sık. Böyle yaptığımız zaman kıvrılması çok daha kolay ve düzgün oluyor. Bakın kendiliğinden kıvrıldığını göreceksiniz. Dıştaki ilmeği biraz gevşek bıraktığınız zaman içtekine göre. Böyle yapıyoruz. Sonunda kullanacağımız düğmeye göre büyüklüğünü ayarlayacağız ve buradan dikerek birleştiriyoruz en son. Birkaç sıra daha ilerletelim.
Biraz daha ilerlettim. Bakın kendiliğinden çok güzel bir şekilde kıvrıldı. Buradan dikiyoruz. Burada eğer çok fazla olduğunu düşünürseniz ipimizi diktikten sonra şuradan bir iki ilmeği de şöyle birleştirebilirsiniz. Bakın ben burada öyle yaptım. Birleştirdim. Düğmenin daha sıkı durması için. Biraz büyük yaptım çünkü şuradaki kıvrılma payını da düşünün. O şekilde yapacaksınız. Yine kulpumu da aynı teknikle çalıştım. Sadece tek farkı ilmeklerimi eşit bir şekilde şöyle yaptığım zaman 3 zincir çektim. Zincirlerden ilmek çıkardım. Bakın burada sık olan ilmeğimi de şöyle biraz rahatlatıyorum. Aynı seviyede olması için. Bakın bunu biraz bunun seviyesinde uzattım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde düz çıkıyor. Sadece başlangıç biraz üçgen gibi oluyor. Burayı birleştirdiğimizde orası da kapanıyor. Ben zaten çantamı ördükten sonra üzerine başlayarak ördüm. Gördüğünüz gibi herhangi bir sağa doğru sola doğru çekme olmuyor. Aynı teknik ama ilmekleri gevşek ya da sık alışımızla bu şekilde kıvrımlı ya da düz elde edebiliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bayram yaklaşırken sevdiklerinize yaparak hediye edebilirsiniz. Bence el emeği en güzel hediye. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.